Videolarımıza başlarken ve devam ederken, izlerken videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdan bir like atın. Ulan benim ispençlerime bak, sen benim ispençlerime bak. Minikler size. Bugün ispençlerden girdim işin içine. Şimdi güzel koçinleri çıkartacağım. En son biliyorsunuz portakalı karıştırmıştım. Bu arada selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Hadi bismillah diyelim, işimize bakalım. Evet, bugün hava daha güzel. Havalar ısınıyor, sular donmamaya başladı. Bu da beni çok mutlu ediyor. İşçiliğim çok azaldı çünkü. Şimdi düzenleri çıkartalım. Portakal ortama çok hızlı adapte oldu. Keyfi de yerinde. Hadi bismillah. Vay. Portakal biraz ortama hızlı adapte oldu da torlar aracılığıyla. Aralarda tor çekiyoruz ya. Şimdi bakın bunun yanında horoz yok portakalın ama karşılıklı diğer horozlarla küçük anlaşmamazlık yaşıyor. Yüzündeki sıkıntı ondan gördüyseniz. O da toparlanacaktır. O kadar hayvan getirdim buraya. Portakal bir farklı çıktı arkadaşlar. Aşırı bir liderlik kompleksi var hayvanda. Yani torun yanındaki hayvandan ne istiyorsun? Sen akıllı olman lazım biraz. Ama maşallah da bak. şu tavuklara bayılıyor ya. Tamam. Yabancı ne diyor? Hemen de artistlik yap sen. Hemen artistlik yap. Seni gidi hanım. Ah şimdi yiyeyim ben seni. Tamam. Bizim keçimiz zeytin ve peynir konusunda da bir sorunumuz var arkadaşlar. Şimdi videoların ortasında falan çıkartacağım onları da ama onu da söylemek istiyorum. Bugünkü sorunumuz şu: zeytini sürüden çıkartıyoruz maalesef. Durumun vaziyeti ince detaylarda sizlerle paylaşacağım. Hadi bismillah. Buradakiler de dışarı çıksın. Hayvanlar bayağı susanmış. Kana su içiyorlar. Hatta şimdiden küçükçe bir başlayalım. Sonra asil kümesine geçelim. Arkadaşlar horozlarımızdan ziyade alttan gelen feriklerimizde de çok güzel hayvanlar var. Şu kahverengi var ya, ne kadar tatlı değil mi? Sakalları falan da var. Formuna bakınca tam bir brakel, lakenvaldır tarzında kahverengimsi. Çok iyi. Gotçik de orada arkadaşlar, şu arada et tavuğumuz. Nereden geldi sürüye karıştı hatırlamıyorum ama güzel bir tavuk. Şurada bizim sütlaç var. Daha doğrusu sütlaçtan gelme bir nesil var. Çok güzel bu da. Dadaşko'muz yine sürüde tek başına. Bunları ayrı bakmaya çalıştım. Bir türlü başaramadım. Maşallah. Bunun bir de içeride küçükte bir tavuğu olacaktı. Kafesten çıkartınca yaşamaya başladılar dışarıda. Keyifler de yerinde. Yine burada porselen bir tavuğumuz var. Küçük bir aksaması var ama geldiğinden beri öyle. Bu hatırladığım kadarıyla Trabzon Gugurlisi kırması olabilir. Şu porselen. Çünkü cüssü olarak küçük. Çok hatırlayamadım bunu nereden ürettiğimizi. Ama güzel tavuk. Porselen Ligori'nde biliyorsun sürüde yok zaten. Onlar artık komple yok oldu gibi. Aha bizim burada çift boynuzlu. Sürüye alıştı bu horoz. Birlikte karıştırmıştık biliyorsunuz. Keyfi yerinde, sürüde bir rütbe edinmeyi başardı. Tavuklar arasında geziyor. Harika oldu damızlık olarak. O da orada dursun. Bunun ismi ne demiştim ben? O zaman bir isim takmıştım buna, şimdi unuttum biliyor musun? Sen adı neydi ula? Neyse. Şu da tavuk mu horoz mu çok kestiremedim. Zibrit desenine sahip. Ya inanılmaz işte, bunları çok seviyorum. Bizim sürüde zamanında zibrit vardı ama zibritten gelmiş mi onu emin değilim. Ya brakel ya da lakenvaldır diyeceğim ama ya desenler o kadar zibrite benzedi ki, kanat yapısı falan. Buna bakın. İnanılmaz. Horoz mu tavuk mu onu kestiremiyorum şu ara. Şimdi bu yıl kayıplarımız çok oldu. Sürü içerisindeki yaşlı tavuklarımızın çoğunu kaybettik. Çok sevdiğimiz hayvanlarımız vardı ve mevsim geçişlerinde maalesef onları hayatta tutamadık arkadaşlar. Genelde safkanların çoğusu gitti. Yaşlanıp çoğusu gitti.
Bazı yaşlı hayvanlar da ister istemez bazı hastalıkları kaldıramıyor. Şimdi nesil gençleşmeye başladı. Horozları saymıyorum arkadaşlar. Yaşlı horozlar var. Onları zamanla ayrıştırırız ama şimdilik böyle. Şimdi sürüde benim görmediğim, daha önce gözüme çarpmayan hayvanlar illaki oluyor. Şu arada yine var, dışarıda yine var. Etrafa dağılmış birkaç sürü üyesi var. Her yer hayvan dolu, her yer tavuk dolu. Hangisinin rengine bakıp inceleyeyim desem bir sonrasında farklı bir hayvanın rengi gözüme çarpıyor ve o dikkatimi çekiyor. Ya değişik bir ortamdayız. Aslında her şey istediğimiz gibi gidiyor. Böyle devam edersek gelen seneki yumurtalarımız daha iyi çıkacak. Bu ayın ortasında zaten kuluçkalık yumurtalarımızı makinelere yüklemeye başlıyorum. Ve gerekli özveriyle yeni hayvan ırkları içinde çalışmalarım başladı. Sürümüze yine yumurtadan çıkartıp büyüteceği çok fazla sayıda bu yıl yumurta getireceğim dışarıdan cins olarak. Ama daha az bilinen ve popülasyonu düşük hayvanlar olsun istiyorum. Ve daha önce deneyip sürümüzde tutturamadığım birkaç hayvan da deneyeceğim. İşte Habeş olsun. Sultan belki denemeyebilirim bir türlü çünkü tutturamadım onu. Beşi sadece bir kez deneme şansım olmuştu. Olmamıştı ama tekrardan denemek istiyorum. Sevdiğim bir hayvan cinsi çünkü. Tip olarak, görüntü olarak çok hoş. Bakacağız. Şu feriklerin kafesine de bir atılalım birlikte. Burada da çok değişik hayvanlar var. Şunu mesela yaşamasını çok istedim. Biraz rahatsız bu hayvan. Ağır hastalık geçirdi. Ama hayatta kalmayı başardı. Bakalım ne olacak. Dışarıda şöyle gözle görülür kayda değer renk tonlarına sahip hayvanlar yok. İçeride de keza girdikleri için yine göremedik. Ya bunları sürüye karıştırırken muhtemelen sizlerle daha yakinen inceleyeceğiz. Acıktınız mı çocuklar? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Asil kafesine geldim. 2 tane beyaz tavuk karşıladı hemen arka planda. Bunları beyaz horozların yanına atacağız. Horozlar derken horozun yanına atacağız. Bu ikisi aslında güzel olur. Beyazlar. Ama şimdi de bir teorim de var. Bilmiyorum tutar mı da. Şimdi orada beyaz horozla mesela şöyle kahverengileri falan eşleyip bu hayvanların rengini de açabilirim yani. Alttan nesil gelir. Farklı renkler de atabilir. Olmaz mı? Bence güzel olur. Şu çilliye atalım. Tavuk içeride grup olabilir. Yatmış gördüğüm kadarıyla. Dev horozumuz. Maşallah. İçeride yatıyor. En irisi o. Hemen bu tarafa geliyorum. Keklikler. Geldik. Bu yıl burada grup olursa bunlar bu sefer daha dikkatli olacağım. Civciv çıkartırsalar. Geçen yıl yaptılar da ilk korkumuzdu. Alın çocuklar. Buraya da kırmızı horozlardan birini attık. Eşiyle birlikte. Eşledik. Burada aynı. Bunları daha çok seviyorum. Maşallah. Her kafeste bir şey var yani. Bir şu kafes anormal biraz. Buradaki tavuk normal tavuk arkadaşlar. Böyle attı kaldı yanında. Bunu çıkartacağız. Bunun yerine dışarıdan sürüden bir asil tavuk koyacağız. Bu arkadaş gibi. En sevdiğim horoz. Beyaz kral. Seviyorum bunu. Çok farklı bir yapısı var. Bilmiyorum yani kalite açısından bilmiyorum. Ben renk ve tipini seviyorum. Renkli bir hayvan. Hoşuma gidiyor. Tavuğu da bunun da açık aslında. Kahverengisi açık ama bundan alacağımız civcivlerden farklı bir şeyler atabilir. Beyazları bunun yanına alalım ama ya. Haklısınız. 3+1 olsun bu kafes. Ha kuzum ha. Ha kuzum. Ah. Elimden yemez ki bunlar. Yer mi acaba? Ah. Tavuk yer belki de. Hiç alıştırmamışım ki. Neyse. Seni tuttum. Beyaz kral. İsmi de bu olabilir aslında. Yakıştı gibi. De çok minik ya. Sarsağına benziyor. Saksağın var ya bizim burada. Saksağın. Sen adı saksağınmış. Neyse çıkalım. Şimdi kalan yemi de arkadaşlar dışarıdaki sürüye şu kısımda gezen sürü dışarıdaki kısımda yemlenmiyor. İlla burada yemlenecekler. Bunları da burada atıyorum. Atıkta çamur olmadığı için çok problem görmüyorum. Biraz da arka tarafa geçiyorum. Arka taraftaki
sürü de bu tarafa gelmiyor. Çok değişik yani. Orada otlanıyorlar. Yemlenmeye gelmezler. Buraya da hafiften yem atıyorum. Şimdi bizim sürü psikolojisinde şöyle bir şey var. Mesela burada gördüğünüz hayvanlarımız o tarafa gitmiyor. Oradakiler de buraya çok gelmez. Halbuki bu taraf daha güzel. Yemlenmek için, otlanmak için, gezmek için falan. Ne bileyim. Hayırlısı olsun. Hadi bismillah. Afiyet olsun çocuklar. Evet. Bunların da karnına doyurdu. Aha. Arkadaşların da karnını bir doyuralım. Onun çocuklar. Su vermek gerek. Suyunu da getireceğim. Evet, tavşan kafesimizin işçiliği çok ya az. Yemini veriyorum, suyunu veriyorum, bitti. İşte haftada bir de temizliğini yapıyorum. Alt tarafının tırmığını çekiyorum. O bitiyor. Bu kadar. Bugün hayvanlara pırasa ve soğan verdim arkadaşlar. Güzelce doğradım. Yiyorlar. Keyiflerince. Taneleri çok küçük doğramadım bu kez. Bazı arkadaşlar ya dadaş neden böyle yapıyorsun? Hayvanlar zor yiyor diye düşünüyorsunuz. Aslında hayvanlar aç diye vermedim bunu. Biraz oynasınlar istiyorum. Biraz taneleri büyük yaparsanız tavuklar bununla uğraşır arkadaşlar. Onu parçalamaya çalışırlar. Gün boyu bunları tüketmek için bayağı bir çaba harcayacaklar. Ben de aslında bu çabayı istiyorum bunlardan. Biraz bırakın çabalasınlar. Parçalara ayırıp yesinler. Zaten bütün olarak yutanlar da var. Rahat olun. Gerekirse kendi aralarında böyle çekiştirsinler. Amaç oynasınlar birazcık. Stres atsınlar. O yüzden bazen büyük taneyle yapıyorum. Şu an bir karşı tarafta bir sıkıntı gördüm. Oraya geçmem lazım hızlıca asillerin yanına. Sonra keçilerimizi çıkartıp konuşmamızı yapacağız. İşte en sevmediğim şey şu asillerdeki. Kendi aralarında şu an bir anlaşmamazlık yaşıyor. Hem de tavuklar. Sıkıntı ne? İkisi bir tanesine mi? Üçü birbirine girmiş. Çok tuhaf. Böyle kısaca gösteriyorum. Üçü de birbiriyle anlaşamıyor. Şimdi bundan da fırsattan istifade. Sen de git. Sinir oluyor. Sinir oluyor. Bunu sonra diyorsunuz niye dadaş sevmiyor bunlar. Ya şimdi orada iş yaparken tavuk, horoz olsa neyse tavuklar birbiriyle anlaşamıyor. Sabaha kadar devam eder yani gelip ayırmasa. Şimdi son olarak zeytini dışarı çıkartacağım. Peynir içeride yavrusuyla onu da gözlemleyeceğiz de arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. 2-3 gündür deniyoruz. Peyniri ve yavrusunu yani bademi birlikte dışarı çıkartıyoruz. Zeytinle karıştırmak için. Peynir zeytini istemiyor. Ayrıca zeytin çok tehlikeli bir hal aldı. Hem bize hem çevremize hem de kendi yavrusuna dahi zarar vermeye çalışıyor. Bu durumda bizim için hiç iyi değil. Baksana ya. Sıkıntı büyük. Zeytini komple sürüden çıkartıyoruz. Zeytin. Çok seviyorum keratayı ama çok tehlikeli bir hal aldı. Gelen ziyaretçilerimiz bizi, babamı, ailemi sürekli boynuzluyor ve çok agresif. Zeytin gel oğlum. Gel tutup çıkartmayayım seni gel. Zeytin. Al. Gel. Ha mecbur ya mecbur. Ya kafasında bir şey. Bazıları diyor ki bazı keçilerde kurt oluyormuş kafasının içinde falan. Acaba böyle bir şey mi var diye merak ettik. Ama çözemedik. Yani eşleme de yapmıyor arkadaşlar. Peynir o kadar korkuyor ki zeytinden anlatamam. Yani videosunu çekmedim ama geçen gün bademe de 2 kez boynuz atmaya çalıştı. Biz buradaydık Allah'tan ki olmasa ya da bir yere sıkıştırsa bademe zarar verebilir. Badem çünkü bir havalandırdı küçükten.
ama bir sorun olmadı. O yüzden zeytin kesinlikle çıkacak. Artık ziyaretçilerimiz korkuyor, biz korkuyoruz. Kimse girip içeri giremiyor. Baksanıza. Badem, baban ne yaptı sana? Baksana bak, bademe gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Peynire de işi yok artık. Peynir ve badem dışarıda oynuyorlar. Çamurlanıyorlar, pisleniyorlar. Badem bayağı bir gelişti, büyüdü. Zeytin şu dakika itibariyle arkadaşlar yok. Zeytini kümesten çıkardık. Gitti. Hayırlı olsun. Hem peynirin keyfi yerine geldi hem bademin. Dediğim gibi tehlikeli olmaya başlamıştı. Artık harikalar diyarında barındıramazdık. Şimdi keyfi yerinde. Badem büyür. Bademimiz erkek biliyorsunuz. Allah'ın izniyle bol bol dualarınızı da bekliyorum. Ha diğer yandan sıkıntı yok. Yani aksi bir şey olsa, erkeğe ihtiyacımız olsa onu da hallederiz. Gider götürürüz peyniri vesaire vesaire arkadaşlar. Genel anlamda bir sıkıntı yok çok şükür. Hem huzurlandılar hem mutlular. Ben de çok huzurlu ve mutlu oldum. Kümesin huzuru geri geldi arkadaşlar. Yani zeytin çok güzeldi, çok seviyordum ama çiftlikte gerçekten huzur kalmamıştı. Etrafı yıkıyordu, video çektirmiyordu. Bizlere ve gelen ziyaretçilerimize bildiğin peşinde musallat oluyordu. Ya büyük sıkıntılar yaşadık, sabrettik ama son 2-3 olaydan sonra maalesef zeytini çıkartmak zorunda kaldık. Şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Onu da her videoda bahsetmedim. Şimdi demem gerek aslında. 2 tane tavuğumuz telef oldu. Zeytin yaptı bunu da. İşte o da suyu taşıran son noktaydı aslında. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Üzüldük mü? Çok üzüldüm. Babam da ben de. Kümesten çıkmasını istemezdik zeytinin. Ama artık yok arkadaşlar. Gitti zeytin. Canımız sağ olsun. Harikalar Diyarı kaldığı yerden devam ediyor. Rutin işlerimizi falan yaptık bugün. Sürümüzün de huzuru yerinde. Hayvanlarımızın da artık onları da dışarıda bırakıp gezdirebiliyorum. Çok şükür. Hamdolsun. Bol bol dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Son olarak güzel bir yumurtaları da toplayalım. Seviyorsunuz yumurta toplama videolarımızı. Hem de videomuzu öylece bitiririz. Maşallah maşallah. Bir sonraki videomda da daha güzel bir içerikle sizlerle olurum. Şimdi işimiz arttı. Zeytin olmadığı için peynire, bademe içeride yemlikler falan yapmam gerekecek. Onların yerini düzenleriz, kafeslerle ilgileniriz. İşimiz çok arkadaşlar. Bitmedi, devam ediyor. Videonun devamında şunu da bir göstereyim size. Bizim maliyecinin durumu çok iyi değil. Portakalı bunun yerine aldık. Bu içeriden çıkmıyor. Normalde bu kadar beklemiyordum yani. Daha iyi bir sonuç bekliyordum. Sürüye hızlı alışır diye. Pek alışamadı. Üzüldük. Ama alışır 2-3 güne daha iyi olur diye düşünüyorum. Hayat bir oyunsa oynayalım o halde. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedim. Folluklara bakıyorum, şu folluklarda hiçbir şey yok. Genelde dolu oluyor da bugün neyse yumurta salmamışlar. Şimdi öbür folduklarda da yumurtalar var. Çok yok. Öğlenden sonra muhtemelen şurada bekleyen tavuklarımız da yumurtaya gelip salacaktır. Ben önden toplayayım, sonra çok pisletiyorlar. Etraf halen daha çamur olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Yumurtaları topluyorum. Bismillah. Şurada bir tane sahte yumurtamız var. Şu sahte yumurtalar işe yarıyor arkadaşlar. Yani olduğu yere yumurta salıyorlar. Burada çok tatlı bir tavuğum var benim. Kızım. Ne yapıyorsun sen? Kızım. Tavuklar yumurta salarken çok fazla rahatsız etmeyin. Yumurta kanallarındaki yumurtaya birdenbire zarar verirseniz ya da çok ürkerse hem yumurtayı bırakabiliyor hem de yumurta kanalındaki yumurta zarar görebilir. Hayvanı hasta edersiniz. Oy maşallah, altında da 3 tane daha çıktı. Yumurtaları saymıyorum. Sayarsanız sevinirim. Bayağı büyük bir yumurta. Oo. Yaşlı bir tavuk salıyor olmalı bunu. Çünkü tavuklar yaşlandıkça yumurta yabatları büyüyor. Güzel. Ama hangisi bilmiyorum. Bizim karma sürünün civcivlerini çok merakla bekliyorum. Ama bir tane küçük var. Belki yeni feliklerden yumurtaya çıkan biri olabilir. Aha, benim burada bir tane daha kızım var. Bak, clean leg var, kırması. Böyle güzel bir köy tavuğu her yerde göremezsiniz. Saçların çok güzel. Bismillah. Birazcık seveyim. Kız altında da epey yumurta varmış ha. Hanım.
Bir de çamurlatmasanız şu yumurtaları. Burada gördüğünüz yumurtaları ister yemelik ister kuluçkalık hemen yorum kısmına inerken web sitemizi görebilirsiniz. Oradan temin edebilirsiniz. Yani alabilirsiniz arkadaşlar. Afiyetle yersiniz. Bismillah. Amını da alayım. Aha, çok güzel. Bu kadar yumurta toplayabildim. Süredeki zulolara da hiç bakmadım. Gerisi de artık nasip kısmet. Maşallah bereketli olsun. Allah'ım sizlere de daha güzellerini nasip eylesin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.